1092 yılı. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun yenilmez orduları ufku kaplayan çelikten bir sel gibi ilerliyordu. Karşılarında durabilecek hiçbir konvansiyonel askeri güç yoktu. Yeryüzünün kudretli hükümdarları mutlak bir ihtişamla yürürken, Elburz Dağları'nın sarp zirvelerinde savaşın kurallarını kökten değiştirecek yeni bir akıl doğuyordu. Selçuklu'nun başkenti İsfahan'da, görkemli sarayların içinde altın ve ipek konuşulurken, dağların zirvesinde Hasan Sabbah, kendi haritasının başında yepyeni, asimetrik bir akıl inşa ediyordu. Kaba kuvvete karşı mutlak itaate ve kusursuz bir gizliliğe dayanan bu yeni doktrin, uçurumlarda ölümcül suikastçiler yetiştiriyordu. Burası Alamut'tu. Sarp kayalıklara oyulmuş devasa su sarnıçları ve geçit vermez uçurumlarıyla bu asılı kale, dönemin en büyük ordularını dahi kapısında çaresiz bırakacak bir mühendislik harikasıydı. Hasan Sabbah'ın görünmez imparatorluğu, dağların o dondurucu sessizliğinde işte böyle yükseliyordu. Alamut, sadece hançerlerin keskinleştirildiği soğuk bir askeri üs değil, dönemin en zengin kütüphanelerinden birine ev sahipliği yapan karanlık ve gizemli bir akademiydi. Kurucu, cehaleti değil, gök haritalarını, astronomiyi ve şifreli parşömenlerdeki mutlak bilgiyi bir silah olarak kullanıyordu. Kulaktan kulağa yayılan sahte cennet efsanelerinin aksine, fidailerin asıl gücü çok daha derindeydi. Onlar uyuşturulmuş katiller değil, kusursuz dil eğitimleri alan, her kültüre sızabilme yeteneğine sahip, zihni zehir gibi keskin ve ölüme sarsılmaz bir inançla bağlı elit suikastçilerdi. Bu görünmez tehlike, devasa Selçuklu ordugahlarına sızmakta hiç gecikmedi. Binlerce askerin ortasında bile güvende olmayan çaresiz komutanlar vardı. Takvimler 1092'yi gösterdiğinde, devletin en kudretli ismi olan Büyük Vezir Nizamülmülk hedef alındı. Haritaya saplanan o hançer, ilk hedefin ölüm fermanıydı. Görevlendirilen fidai, hedefine ulaşmak için gerekirse, kimliğini tamamen siler ve yıllarca sabırla bekleyebilirdi. O, sadece doğru anı kollayan, meşalelerin aydınlattığı gecelerde sessizce ilerleyen ölümcül bir gölgeydi. Uçurumun kenarında verilen o tek yönlü bilet, mutlak bir itaatin sembolüydü. Nihai hedefe giden Bağdat yolunda ilerleyen görkemli taht-ı-revan, yaklaşan tehlikeden tamamen habersizdi. Nizamülmülk'e masum bir sufi dervişi gibi yaklaşan, fidainin cübbesinden aniden çıkan o zehirli hançer, koca bir imparatorluğun yönetim mekanizmasını saniyeler içinde tamamen felç etti. İlk kan dökülmüştü. Bu darbe sadece bir devlet adamını değil, yüzyıllık bir sistemin güven duygusunu tek hamlede yerle bir etti. Bürokrasinin çöküşü ve çamura düşen o kudretli sancaklar, Selçuklu'nun devasa askeri disiplinini bir anda paramparça etmişti. Hemen ardından Sultan Melikşah'ın da şüpheli ölümü gerçekleşince koca imparatorluk büyük bir sarsıntı geçirdi. Yere düşen kanlı arzuhaller ve haberler dağlara ulaştığında, tüm bu siyasi depremi uzaktan sessizce izleyen Alamut'un dondurucu gölgesi, Orta Doğu'nun üzerine ağır ağır çökmeye başlamıştı. İmparatorluk, şehzadelerin kanlı taht kavgalarının ortasında yapayalnız kalmıştı. Sahipsiz kalan tahtlar, ihanetle dolan karanlık saray koridorları ve dökülen her mürekkep damlası devleti kendi can derdine düşürdü. Hasan Sabbah, kılıç dahi çekmeden en büyük düşmanını içeriden çökertmişti. Selçuklu'nun merkezi otoritesinin parçalanmasıyla birlikte Alamut, gölgelerden tam anlamıyla çıkarak ağını tüm coğrafyaya yaydı. Yeni hedefleri seçen o zırhlı el, göklerden her şeyi izleyen gözlemci şahinler ve art arda fethedilen Lemeser gibi yeni kaleler, bu ölümcül ağın genişlediğinin mutlak bir kanıtıydı.
Artık uyuyan şehir güvende değildi. Çatılarda bekleyen kukuletalı silüetler, kapılara bırakılan sessiz hançer mesajları korkunun ta kendisi olmuştu. Halifeler, sultanlar ve güçlü komutanlar kendi saraylarının derinliklerinde esir hayatı yaşamaya, uykularında bile eceli beklemeye mahkum edilmişlerdi. İnen o ilk darbe, asırlar sürecek devasa bir psikolojik savaşın fitilini ateşlemişti. Hükümdarlar, ipek cübbelerinin altına ağır çelik zırhlar giyerek uyuyordu. Yıllarca yanlarında hizmet eden sadık bir muhafızın, aslında Alamut'tan emir bekleyen bir fidai olmadığını dünyada hiç kimse garanti edemezdi. 1124 yılında kurucu Hasan Sabbah, o sade taş hücresinde son nefesini vererek bu dünyaya veda etti. Ancak kurduğu efsane Suriye'deki Masyaf Kalesi'ne ulaşarak büyümeye devam etti. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bile en korunaklı çadırında uyurken yastığına saplanmış bir alamut hançeri bulduğunda çölde amansızca büyüyen bu tehlikeli gölgelerle barış yapmak zorunda kalacaktı. Hedefte artık sadece Müslüman liderler yoktu. Haçlı seferleriyle gelen Avrupa'da bu ölümle tanıştı. 1192'de Kudüs Kralı Konrad, Hristiyan keşiş kılığına sızmış fidailer tarafından öldürüldü. Batı dillerine kazınan asasin kelimesi, gotik Avrupa saraylarını titreten bu kabusun dünyaya bıraktığı efsanevi bir mirastı. Ancak bu yenilmez efsane, 1256 yılında doğudan gelen devasa Moğol ordusunun mutlak yıkımıyla tarihin küllerine gömüldü.